anda inanılmaz enteresan bir an yaşadık. Dikkatinizi direkt çekecek olan şey de yamuk evler. Amsterdam'ın en meşhur müzesindeyiz. Hollanda'nın belli bir bölgesi deniz seviyesinin altında. O zaman Amsterdam vlogu başlasın. Turumuza başlarken Amsterdam'ın kuzey kısmında arabamızı park edip Heerleen iskelesinden feribotu binerek 3 dakika içerisinde Amsterdam Centraal iskelesine geçiyoruz. Amsterdam turumuza Amsterdam Central Station'dan başlıyoruz. Burası bir tren istasyonu olmasına rağmen aslında Amsterdam'ı dünyaya bağlayan nokta diyebiliriz. Çünkü bütün otobüslerin, taksilerin, trenlerin kesişim noktası burası ve Amsterdam'ın büyük kanalının kenarında yer alıyor. 1800'lerin sonlarından beri hizmet veriyor burası ve şu anda da içinde kafelerin, restoranların, marketlerin olduğu bir alışveriş merkezine de dönüşmüş durumda. Şimdi Central Station'ın yanında yer alan ilk durağımızdayız. Aziz Nikolas Bazilikası. Aslında Avrupa'da birçok şehirde Aziz Nikolas Bazilikası ya da kilisesi bulabilirsiniz. Küçük bir not da düşelim. Aziz Nikolas da bizim bildiğimiz adıyla Noel Baba oluyor. Amsterdam'da Oudekerk'teyiz. Yani eski kilise. Yaklaşık 1200'lerde yapılmış. Şu anda da Amsterdam'ın ayakta kalan en eski yapısı olma unvanını taşıyor. Amsterdam'a benim 4. gelişim, Cemal'in 3. gelişi ve her geldiğimizde inanılmaz yağmurluydu. Geçen sefer geldiğimizde ise öyle bir yağmur vardı ki insanlar artık sinirlerinden şemsiyelerini böyle köşelere fırlatıyorlardı. O yüzden bugün için dua ediyoruz yağmur yağmasın diye ama atıştırıyor. İnşallah bununla kalır ve yağmur yağmaz. Ama eğer yağmur da yağsa, kar da yağsa bugün sizin için bu vlogu çekeceğiz Amsterdam'da. Amsterdam'a geldiğiniz zaman dikkatinizi direkt çekecek olan şey de yamuk evler. Bu tarz şeylerden rahatsız oluyorsanız gerçekten evlerin yamuk olması bazen çok rahatsız edici olabiliyor. Şimdi de bunların aslında en meşhur olanı ve Amsterdam deyince akla gelen fotoğrafların çekildiği yere gidiyoruz. Dans eden evler.
Bu evler gerçekten böyle durup izlediğiniz zaman sanki dans ediyormuş gibi duruyor. Şimdi Central Station'dan dümdüz yürürseniz ve dans eden evleri geçerseniz bu cadde Damrak Caddesi olarak geçiyor. Amsterdam'daki turistik cadde aslında. Bu cadde boyunca yürüdüğünüz zaman da Dam Meydanı'na ulaşıyorsunuz. Biz de şimdi Dam Meydanı'na doğru yürüyeceğiz burada. Şimdi Dam Meydanı'ndayız. Burası Amsterdam'ın en canlı, en meşhur meydanı ve aynı zamanda da bir sürü tarihi yapı bu meydanda bulunuyor. İlgisi olanlar için dünyada birçok şehirde bulunan ve Amsterdam'ın da en ünlü müzelerinden olan Madame Tussauds Müzesi Dam Meydanı'nda. Nieuwekerk'e geldik, yani yeni kilise. Az önce gördüğümüz Oudekerk yani eski kilise halkın kilise ihtiyacını karşılamaya yetmeyince şehrin yeni tarafına yeni bir kilise yapılması planlanıyor ve Kraliyet Sarayı'nın hemen bitişiğine bu yeni kilise inşa ediliyor yaklaşık 1400'lerde ve şu anda da önemli kraliyet etkinliklerine ve taç giyme törenlerine bu yeni kilise ev sahipliği yapıyor. İnanılmaz bir an yaşadık Amsterdam'da. O da şu: biz bu kanalı kurmaya karar verdiğimizde açıkçası çekim teknikleri, gimbal kullanımı gibi konularda çok fazla bilgi sahibi değildik ve benim bu konuda takip ettiğim yabancı bir YouTuber vardı. Kendisinin gimbal kullanımı ile ilgili çok detaylı ve çok güzel videoları var ve şu anda Amsterdam'da çekim yaparken Magna Plaza'nın önünde kendisiyle denk geldik ve fotoğraf çektirdik. Kendisine bu durumdan bahsettim. Çok mutlu oldu ve gerçekten çok enteresan bir an bizim için. Hemen kanalımıza abone oldu. Bu gerçekten bizim için unutulmaz bir an olacak eminim ki. Açıklamalara o YouTuber'ın YouTube kanalının da linkini koyacağım. O bize eğer abone olduysa bence siz de olabilirsiniz. O yüzden bence şu anda videoya sadece 3 saniyeliğine bir ara verin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amsterdam dediğimiz zaman bütün resimlerden, videolardan tabii ki sizin de bildiğiniz üzere Amsterdam bir kanallar şehri. Amsterdam 17. yüzyılda çok büyük bir göç dalgasına maruz kalıyor ve şehir bu göç dalgasını kaldıramayacak hale geliyor. Şehir yapısını düzeltmek ve şehri genişletmek için kullanılmayan eski kanalların restore edilip kullanışlı bir hale getirilmesine karar veriliyor ve çok büyük bir kanal projesi başlatılıyor. Kanalların çevresi çeşitli yerleşim alanlarına, mağazalara ve restoranlara ayrılıyor. Şu anda da Amsterdam dediğimizde aklımıza gelen bu kanalların hikayesi aslında bu büyük kanal kuşağı projesine dayanıyor. Şimdi 9 cadde olarak bilinen bölgedeyiz. Burası 3'e 3 ayrılmış bir bölge, yani 9 caddeden oluşuyor. Buranın özelliği çok tatlı kafeleri ve vintage mağazaları var. O yüzden gezmesi en keyifli bölgelerinden bir tanesi Amsterdam'ın. Aynı zamanda Amsterdam deyince akla gelen kanal fotoğrafları çekilmek isterseniz buradaki kanallardan çok güzel fotoğraflar çıkıyor. O yüzden bu bölgeyi kesinlikle öneririz. Aynı zamanda bu 9 cadde bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Şimdi biz de daha önceden gördüğümüz, merak ettiğimiz bu bölgedeki bir kafeye gidiyoruz. Yani yağmur
yağmur yağması aslında biraz dert ettiğimiz bir durum olsa da aslında sonbaharda Amsterdam'da çok keyifli. Hafif serin bir hava var. Aynı zamanda böyle akşam üstüne doğru dükkanlar açıkken ve hava kararmışken tatlı bir havası oluyor. Şu anda da bu 9 cadde dediğimiz bölgede bir kafede oturduk. Burada çok tatlı butikler var. O yüzden gezmesini gerçekten çok keyifli bulduğum bir cadde. Şu anda yanımda bu güzel videonun kameramanını görüyorsunuz. Tuğba'nın kardeşi Emre bizi Almanya'da ziyarete geldi. Gelmişken de bir Amsterdam turu yapalım dedik. Emre de sağ olsun bize kameraman desteği sağlıyor bu videoda. Amsterdam tam bir bisiklet şehri. İnsandan fazla bisiklet var desek yalan olmaz. Hollanda'da ve Amsterdam'da bu kadar fazla bisiklet kullanımının yaygın olmasının aslında bir sebebi var. Hollanda çok düz bir ülke. Yani yükseltinin neredeyse yok denecek kadar az olduğu bir ülke. Ülkenin en yüksek noktası sadece 300 metre. Hatta şunu söyleyebiliriz ki Hollanda'nın belli bir bölgesi deniz seviyesinin dahi altında. Bu bölgelerinin sular altında kalmamasının sebebi ise çok yoğun bir şekilde yürütülen mühendislik çalışmaları. Eğer siz de bizim gibi yaya olarak Amsterdam'ı geziyorsanız size doğru gelen hızlı bisikletlilere ve de bisikletlilerin kurallarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kendinizi bir bisiklet kazasının içinde bulabilirsiniz. Evet, korktuğumuz başımıza geldi. İnanılmaz yağmur yağıyor. Ama gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Amsterdam'daki en lezzetli şeylerden biri olan stroopwafel yemeye geldik. Küçük waffle'ı burada taze ve sıcak bir şekilde yapıyorlar. Şimdi bundan deneyeceğiz. Oh, that's real good. Amsterdam'a gelip de yemeden dönmemeniz gereken patat var elimde şu anda. 2 kez kızartılmış altın sarısı Hollanda'nın meşhur patates kızartması. Çok çeşitli soslarla birlikte satılıyor. Hangisini isterseniz kendinize o sosu seçebilirsiniz. Biz de şimdi patat tadımı yapacağız. Oh, that's real good. Amsterdam turumuza Nieuw Spiegelstraat ile devam ediyoruz. Burası antika mağazalarıyla ve resim atölyeleriyle meşhur bir cadde. Gerçekten gezmesi çok keyifli. Eğer antika parçalarına ilginiz varsa eminim ki burada kendinize çok güzel parçalar bulacaksınız. Geldiğinizde tarihi merkez kısmından Museumplein, yani şu anda gittiğimiz müzeler bölgesine doğru yürürken Nieuw Spiegelstraat Caddesi'nden geçmeyi unutmayın. Şu anda inanılmaz bir şekilde çok güzel bir güneş açtı. Yağmur gitti. Umuyoruz günün devamı bu şekilde olur. Çünkü gerçekten Amsterdam'ı güneşliyken gezmek bence çok keyifli oluyor. It's real good.
Amsterdam'ın en meşhur müzesindeyiz, Rijks Müzesi'ndeyiz. Eğer Amsterdam'a gelip de tek bir müze gezmek için vaktim var, bütçem sadece buna uygun veya tek bir müze gezmeye hevesim var diyorsanız işte o müze burası. Burada 8000'den fazla eser var ama tabii ki en önemli tablolar Hollanda'nın altın çağı diyebileceğimiz 17. yüzyıl ressamı Rembrandt'ın eserleri. Kesinlikle görmeden gitmemeniz gereken iki tablo var. Biri Gece Devriyesi, biri de Sütçü Kız. İkisini de gördük. Gerçekten çok etkileyicilerdi. Önünde çok fazla sıra vardı fotoğraf ve video çekmek için ama kesinlikle görmeden gitmeyin. Gece Devriyesi tablosu ile ilgili bize çok etkileyen bir nokta oldu. Ondan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Tablo restorasyon çalışmasında olmasına rağmen kurulan bir mekanizmayla sergilenmeye devam ediliyor. Gerçekten buna çok büyük saygı duydum. Geldiğinizde kaçırmamanız gereken bir diğer yerse buranın Research Library'si, yani araştırma kütüphanesi. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Ancak eğer kütüphaneye girmek istiyorsanız ekstra randevu almanız gerekiyor. Bilet fiyatlarından da çok kısa bahsetmem gerekirse Rijks Müzesi'nin bilet fiyatları yetişkinler için 25 euro ve 18 yaşa kadar olanlar içinse ücretsiz. Rijksmuseum'un hemen arka tarafında çok güzel bir bahçesi var. Giriş için bilet almanıza gerek yok. Rijksmuseum'dan çıktıktan sonra muhakkak uğrayın derim. Amsterdam'a geldiğinizde görülmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi Museumsplein, yani müze meydanı. Burası Berlin'deki Museumsinsel'e çok benziyor. Yani birkaç müzenin bir araya geldiği bir meydan aslında burası. Van Gogh Müzesi, Rijks Müzesi, Moco Müzesi gibi Amsterdam'ın en ünlü müzelerinin bulunduğu meydan burası. Müze meydanına geldiğinizde görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Vincent van Gogh Müzesi. Van Gogh sadece Hollanda'nın değil, belki de dünyanın en ünlü ressamlarından biri. Aslında çok çalkantılı bir hayatı olmuş ve 27 yaşına geldiğinde sanat eserleri simsarı olan kardeşi Theo'nun yönlendirmesiyle resime adım atmış. Resim yaptığı dönemlerde de çok ciddi sağlık sorunları yaşamış, çok ciddi psikolojik problemler yaşamış. Vincent van Gogh sağlık problemlerinden dolayı digoksin ilacını kullanıyor. İlacın yüksek doz alımlarında bir yan etki görülüyor, sarı görme. Bunu söylediğim zaman zaten size oldukça tanıdık gelecek. Çünkü o ünlü eserlerinin neredeyse tamamında öne çıkan renk tonu sarı. 27 yaşında başladığı resim hayatı 38 yaşında intihar etmesi sonucunda son bulmuş. Amsterdam'ın ikinci günündeyiz. Bugün 2-3 saatimiz var sadece çünkü kameramanımızı göndermemiz gerekiyor. Bugün birkaç kalan yapmak istediğimiz şeyi yapacağız. Bunlardan birincisi, dün hava çok yağmurlu olduğu için kanal turu yapamadık. Bugün onu yapacağız. Daha sonra birazcık da mağazalara bakacağız ve Amsterdam'ı böylelikle bu seferlik bitireceğiz. Aynı zamanda Amsterdam'ın Noord bölgesinden merkez bölgesine geçerken kullandığımız bu feribotlar var. Bunlar ücretsiz, aklınızda bulunsun. 5 dakikada bir var. Eğer Noord'dan merkeze geçerken kullanmak isterseniz bunları ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi Amsterdam Central Station'da Albert Heijn'e geldik. Albert Heijn, Hollanda'daki en yaygın market zinciri. Her yerde bulabiliyorsunuz. Ve bizim çok hoşumuza giden şey de Albert Heijn'larda bu şekilde kahve alabiliyorsunuz ve çok lezzetli. Dışarıya göre de çok daha uygun. Kartla hemen ödeyebiliyorsunuz.
Amsterdam'da şimdi kanal turumuza başlıyoruz. Şu şekilde kulaklıklar veriyorlar. Audio guide olarak, sesli rehber olarak bu şekilde tek kullanımlık 17 farklı dil seçeneği var ve Türkçe de var. Oldukça kullanışlı bence. Şu anda geçtiğimiz bölgenin ismi Herengracht olarak geçiyor. Burası eski zamanlardan beri zenginlerin ve yöneticilerin yaşadığı bir bölgeymiş. Zaten evlerden de anlaşılabiliyor. Az önce geçtiğimiz 502 numaralı evde her zaman belediye başkanları yaşıyormuş. Biz de burada belki bir zaman bir süre yaşarız diye ümit ederek geçiyoruz. Videolarımızı izleyen abonelerimiz gayet iyi farkındadır ki böyle çok güzel şehirler gezdiğimiz zaman hayatımızın belki bir kısmında burada yaşarız hayalleri kuruyoruz sürekli. Eğer Amsterdam'da 3-4 gününüz varsa, birden fazla girmek istediğiniz yer varsa o zaman I Am Amsterdam kart çok mantıklı bir seçenek olabilir. Çünkü I Am Amsterdam karta müzeler dışında toplu taşıma dahil oluyor. Aynı zamanda şu an yaptığımız kanal turları da dahil oluyor. O yüzden çok mantıklı bir seçenek. Aşağıya ekleyeceğimiz linkten de hangi müzelerin dahil olduğuna bakabilirsiniz. Zaten en güzel müzeler genel olarak dahil. Bize de bu gezimizde sağladıkları 72 saatlik kartlar için I Am Amsterdam'a teşekkür ediyoruz. Ve böylece Amsterdam maceramızın da sonuna geldik. Renkli sokaklar, kanallar ve tatlı lezzetlerle dolu bir turun ardından şimdi eve dönme vakti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni rotalarda görüşmek üzere.